Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Count Masters isimli oyunu yapmak istiyorum. Çünkü bu oyun gördüğünüz gibi 100 milyondan fazla indirilmiş ve oyunu biraz incelemek istiyorum sizinle birlikte. Oyunda gördüğünüz gibi bir sürümüz var. Bazı gate'lerden yani kapılardan geçince bu sürünün miktarı ve boyutu artıyor veya azalıyor. Engellerimiz var ve oyunun sonunda böyle gördüğünüz bir animasyon ortaya çıkıyor. Ve en önemlisi bu oyun 100 milyondan fazla indirilmiş. Yani bu oyunu yapan kişi şu anda milyon dolar falan kazanmış olması lazım. Şimdi hep birlikte bu oyunu yapalım. Oyunu yaparken GDevelop kullanacağım. Çünkü GDevelop şu anda dünya üzerinde bulunan en kolay oyun motoru. Hani bundan daha kolay bir oyun motoru yok. Oyun motorunda kod bile yazmıyoruz. Sadece sürükle bırak mantığı geçerli. Oyun motoru aslında web tabanlı bir motor. Yani gelip buradan direkt GDevelop yazarak da oyun motoruna erişebiliyorsunuz. Fakat ben şu anda uygulaması üzerinden devam edeceğim. Çünkü uygulamasını indirdim. Uygulaması üzerinden devam edince lokal olarak kaydetme seçeneği de sunuyor size. Ki bu iyi bir seçenek çünkü cloud'a kaydetmenin sınırı var. Maksimum 3 tane proje kaydedebiliyorsanız cloud'a. Fakat lokalde sınırsız. O yüzden ben şu anda kendi uygulaması üzerinden devam edeceğim. Create New Game diyorum. Burada size AI ile mi yoksa Human Intelligence ile mi yani insan zekasıyla mı yapmak istediğini soruyor. İnsan zekasıyla devam ediyoruz. Empty Project diyorum. Mobile Portrait diyorum. Oyunun ismini Runner Game yapacağım. Runner Game Video yapacağım. Word Store diyor. Ben Your Computer diyeceğim. Yani bilgisayara kaydetsin diyeceğim. Cloud'a kaydetmesin diyeceğim. Create New Game diyorum. Şimdi oyun motorumuz açıldı. Şu anda oyun motoru 2D'de. 2D modunda. Yani 2 boyutlu oyunlar yapmak için tasarlanmış şu anda. Şunu 3 boyutlu moda alıyorum. Artık oyun motorumuz 3 boyutlu. Şimdi ilk önce bizim bir zemin koymamız lazım. Bu karakterimizin koşacağı zemini ayarlamamız lazım. Oyunu bir daha gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir zeminimiz var. Karakterler bu zemin üzerinden koşuyor. Kapılara çarpıyor ve sayıları katlanıyor falan filan. Şimdi ilk başta zemini oluşturacağım. O yüzden Add Object diyorum. Burada 3D Box seçeceğim ve ismini zemin yapacağım bunu. Apply diyorum, oluşturuyorum. Şunu kaydıracağım. Daha sonrasında scale'ini ayarlayacağım. Şimdi bu oyun motorunda şimdi arkadaşlar bastığım tuşları görmeniz için ekrana böyle bir Keystroke Visualizer getirdim. Şimdi bu oyun motorunda objeleri manipüle etmeyi göstereceğim. 1'e bastığımızda gördüğünüz gibi uzay zamanda bunu hareket ettirebiliyoruz. 2'ye bastığımızda rotate edebiliyoruz yani rotasyonunu ayarlayabiliyoruz. 3'e bastığımızda ise boyutunu yani scale'ini ayarlayabiliyoruz. Şimdi biz bunu zemin yapacağımız için bizim şu anda bunun scale'ini ayarlamamız lazım. Şimdi şunu bir zemin haline getirelim. Şöyle üstten basalım, ortalayalım ve y ekseninde bolca uzatalım şimdi. İyice uzatalım. Şu anda elimizde bir zemin var. Şimdi ilk olarak bu zeminin yüzeyini yani texture'ını değiştirelim. Çünkü şu anda texture'ı yani üstündeki boya gibi düşünebilirsiniz texture'ı. G harfi ve biz bunu istemiyoruz. Şimdi bunun için şu zemine çift tıkladım. Burada objemizi kontrol edebildiğimiz bölüm burası. Boyutundan texture'ına her şeyini ayarlayabiliyoruz. Biz şu anda texture'ını ayarlayacağız. Ben o zemini beyaz yapmak istiyorum. Şimdi kübümüzün veya dikdörtgen prizmamızın fark etmez 6 tane yüzeyi var. Şimdi bunun için bir tane beyaz bir texture oluşturacağım. Burada paletlerden beyaz rengi seçiyorum. Save diyorum. Daha sonrasında şu Paint Bucket Tool'la beyaza boyayacağım. Tabii beyazı seçip. Daha sonrasında New diyorum ve zemin isminde bir texture oluşturuyorum. Beyaz bir texture'ımız var. Şimdi bu texture'ı front face'ten back face'e bütün hepsine kopyalayacağım. Bunu böyle yaptığımız anda prizmamızın bütün yüzeyleri artık beyaz olmuş olacak. Tabii şurada tile'ı açabilirsiniz. Daha sonrasında şu anda arka planla çok karma karışık bir hale aldı. Çünkü arka plan da beyaz olduğu için karışık görünüyor. Arka planın rengini değiştirmek için şuradan sağ tık yapıp Open Scene Properties diyorum. Ve şunu hepsine 28 yapacağım. Böylece gri bir renk elde edeceğim. Şu anda zeminimiz hazır. Arka plan rengimiz hazır. Şimdi sıra Player'ı koymaya geldi. Player'ımız yani koşan karakterimiz için ben Mixamo'dan hazır bir karakter kullanacağım. Mixamo'ya giriyorum. Mixamo'da neredeyse bütün karakterlerin animasyonlarını hatta karakterlerin kendisini de bulabilirsiniz. Bizim burada aradığımız animasyon Run animasyonu. O yüzden buraya Run yazdım. Şu Run animasyonu da benim hoşuma gitti. Bunu alacağım. In place yapacağım çünkü sabit bir harekette koşmasını istiyorum. Download diyorum. FBX olarak indireceğim. Frames per second 24 yapabiliriz. Tamamdır. Download diyelim. Karakterimiz ve animasyonumuz indi. Şimdi Blender'a atacağım bunu. Blender bizim 3 boyutlu dosyaları manipüle edebildiğimiz bir program. Az önce indirdiğimiz 3 boyutlu dosyayı ben bulacağım, açacağım burada. Import diyorum. Az önce biz FBX dosyası indirdik. Bu arada çıktı olarak da GBL olarak çıktı alacağız. Şimdi FBX olarak import edelim. Şu drag crown forward olması lazım. Şu küple ihtiyacımız yok, küpe işimiz yok. Bunu siliyorum. Şimdi karakterimiz burada.
gördüğünüz gibi. İlk önce ben bu karakterde birkaç bir şey değiştirmek istiyorum. Birincisi rengi çok soluk, ikincisi de kafası çok küçük. Hatırlıyorsanız o oyunda kafası çok büyüktü. Şimdi onları ayarlayacağız. O yüzden edit moda geçiyorum. Şimdi kafası burada gördüğünüz vertexler. Bu 3D konusunu işleyeceğiz. Şu anda sadece izlemeniz yeterli. Şimdi burada bizim şu kafa vertex'ine ulaşmamız lazım. Şimdi vertex selection'dan bunu halletmemiz lazım. Ve direkt X-ray'i açacağım ya. Vallahi şu an bununla uğraşamayacağım. X-ray'i açtım. Şu pozisyona geldim. Tak seçtim hepsini. Daha sonrasında S'le büyüttüm. Bu kadar basit. Şu anda kafası kocaman, tam istediğimiz gibi. Şimdi X-ray'i kapatalım. Şu anda vertex gruplarla uğraşamayacağım. Kafasını kocaman yaptık. Bir de rengini ayarlayalım. Şimdi materyale gelelim. Bunun materyali şu anda bu. Şu base color'ı daha kırmızı yapmak istiyorum. Onun için üstüne tıkladım. Şimdi saturation'ı arttıracağım. Şöyle bol kırmızı bir şey istiyorum. Ayrıca material view'dan şunun rengini tam görelim. Tamamdır. Kırmızı, aslında bunu mavi yapabiliriz. Çünkü oyunda maviydi. O yüzden hue'dan şunu maviye götürelim. Şöyle. Şu renk iyidir. Bir de joint color'ı beğenmedim. Onu da ayarlayalım. Şimdi joint color burada. Şunun bir tık daha siyahımsı yapmak istiyorum. Yani value'sunu düşüreceğim. Bu konuları işleyeceğiz, şu 3D işlerini, merak etmeyin. Şu anda karakterimizin kafasını büyüttük. Bir de üstüne daha renkli, canlı bir şeye dönüştürdük. Şimdi bunu export edeceğiz. GLB olarak. Nereye export edelim? Desktop'a export edeceğim. Animasyonu export ediyoruz. Çok güzel. Direkt Untitled yerine şunu player olarak export edeceğim. Tamamdır. Blender'da işimiz bitti. Kaydet. Blender'ı kapatabiliriz. Şimdi karakterimizi hallettik şu anda. Şimdi yeniden GDevelop'a geri döneceğiz. Bu karakterimizi import edeceğiz. Bunun için GDevelop'ta şu artı tuşuna basıyoruz. 3D model import edeceğiz şu anda. Choose a file diyorum ve az önce oluşturduğumuz dosyaya giriyorum. Desktop'a export etmiştik. Şurada bu arada GDevelop GLB file import edebiliyor sadece. Çalışmıyor. FBX çalışmıyor bunda. Animasyonu import edeceğiz bir de. Choose an animation diyorum. Direkt içinde default olarak geldi. Loop'u seçiyoruz. Artık import edebiliriz. Direkt sürüklüyoruz buraya. Tak. Hazırladığımız karakter burada. Fazlasıyla renkli, cafcaflı bir karakter oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi rotasyonu 90 derece şu tarafa doğru yapalım. 1'e bastım. Pardon. Şimdi basabiliriz. 1'e. Şöyle bir tık geriye getiriyorum. Z ekseninde değil, Y ekseninde geriye getiriyorum. Yeniden şunu 90 derece döndürelim. Çok güzel. Bir de sanırım scale'i bir tık büyütebiliriz diye düşünüyorum. Direkt objenin ayarlarından yapalım. Hepsini 200 yapacağım. Hepsini 200 yaptık. Karakterimiz büyüdü. Şimdi şu anda bir preview yapalım. Karakterimiz koşuyor. Bunu görelim. Şimdi çalıştırıyorum. Şu anda kamera başka bir yere baktığı için karakterimizi göremiyoruz. Fakat ben şimdilik görelim diye şunu bir tık öne çekeceğim. Şu ikisini de. Şöyle Y ekseninde. Sadece şimdilik koştuğunu görelim istiyorum kameramızda. Gördüğünüz gibi karakterimiz koşuyor. Fakat yerinde koşuyor. Şimdi bunu hareket ettirmemiz lazım. Bunun için artık GDevelop'ta kod yazma işine giriyoruz. Fakat GDevelop'ta kod yazma işi düşündüğünüz gibi bir iş değil. Çünkü aslında kod yazmıyoruz. Kod sürüklüyoruz. Çok basit. Şimdi öncelikle ben bir şunun ismini player yapacağım. Veya direkt karakter yapalım, Türkçe olsun. Çünkü bu bizim ana karakterimiz. Daha sonrasında scene'lere girelim, events'lere. Şimdi events'ler bizim kod bloklarımız olacak. Ama hiç kod deyince gözünüz korkmasın, aşırı kolay. Gerçekten çok kolay. Hiç merak etmeyin. Add an event diyorum. Condition eklemeyeceğim çünkü biz karakterimizin sürekli ileri doğru koşmasını istiyoruz. Bu yüzden şimdi şu bloğu bir önce açıklayayım aslında. Bu gördüğünüz blok aslında bir if then bloğu. Yani eğer buysa bu çalışsın bloğu. Kodlamada biz buna if then bloğu diyoruz. Fakat burada şu anki yapacağımız senaryoda bizim koşul koymamamız lazım. Çünkü biz karakterimizin herhangi bir koşula bağlı olarak koşup koşmamasını istemiyoruz. Biz karakterimizin sürekli koşmasını istiyoruz. Bu yüzden ben şurada condition ekleme yerini boş bırakacağım. Fakat action'ımız olacak. Yani sürekli karakterimiz koşacak. Bunun için karakterimize Y ekseninde force yani kuvvet ekleyeceğim. Add a force diyeceğim. X ekseninde değil Y ekseninde bir force istiyorum. Ama angle versem mi? Yok, angle vermeyeceğim. Y ekseninde ben 500'lük bir force ekleyeceğim. Instant olsun çünkü zaten bu sürekli çalışacak. X ekseninde force vermeyeceğim. Şimdi görelim karakterimiz koşacak mı? Gördüğünüz gibi karakterimiz koşuyor. Ama şu anda kameramız onu takip etmiyor. Şimdi kamera takibine geçelim. Kamera takibinde yapmamız gereken şey aslında basitçe kamerayı oyuncumuzun arkasına yukarıdan bakacak şekilde koymak ve onun takip etmesini sağlamak. Aslında bunu yapmak çok basit. Şimdi burada bir anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi bizim yapmamız gereken şey kamerayla oyuncunun aynı X pozisyonunda olmasını sağlamak. Mesela oyuncumuzun, karakterimizin yani X pozisyonu neymiş ona bakalım. Karakterimizin X pozisyonu 350'ymiş. Yani kameramızda 350 pozisyonuna koyacağız. Bunun için add action diyorum. Bu arada bunu aslında buraya koymamamız lazım. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Bizim sadece oyun başladığında
kameramızı 350 pozisyonuna koymamız lazım. Bir daha tekrar sürekli 350 pozisyona koymamıza gerek yok. Çünkü pozisyonu bir daha değişmeyecek. Dümdüz gidiyor oyuncumuz. Ya bizim karakterimiz oyun boyunca y ekseninde böyle dümdüz ilerleyecek. İşte arada x ekseninde hareket edebilir ama yine de kamera sabit duracak. Bunun için bizim sadece oyun başladığında çalışacak bir kod bloğuna ihtiyacımız var. Bunun için de burada bir yeni condition açtım. Bu arada bunu add a new event diyerek açabilirsiniz. Ben açtım burada. Benim burada istediğim şey oyun ilk başladığında sadece çalışacak. Yani bir kere çalışacak bir koda ihtiyacım var. Bunun için start yazarsak çıkar zaten. Çıkmadı. Direkt buradan bulacağım. Neydi artık hatırlamıyorum. At the beginning of the scene. Yani oyun başladığında çalışacak olan bloğu bu. At the beginning of the scene yani scene başladığında, oyun başladığında diyeceğiz ki kameranın X pozisyonunu, rotation değil bu arada, center X pozisyonu 350 yap. Çünkü karakterimiz şu an 350'de. Biz direkt ortadan baksın istiyoruz. Şu anda karakterimiz platformun ortasında olduğu için kameramız da 350 pozisyonunu aldı. Şimdi bir daha çalıştıralım. Görelim ne yapmışız. Bakın artık ortada. Az önce yandan bakıyordu, böyle birazcık saçma bir yerden bakıyordu. Şu anda artık tam ortadan bakıyor. Şimdi ikinci yapmamız gereken şey kameramızı yükseltmek. Yani karakterimizin Z ekseninden daha yüksek bir yere konumlandırmak. Bunun için de çok basit bir kod var. Şimdi hemen bunu yapalım. Yine kamera bu sefer Z pozisyonunu ayarlayacağız. Kamera Z position. Burada karakterdi. Karakterimizin Z pozisyonundan kaç fazla olsun? Mesela bir 400'le başlayalım. Bakalım ne kadar uzakta. Fazla yakın. 800 daha iyi olur bence. Tamam, şimdi yükseklik daha iyi oldu. Aslında 1000 yapabiliriz direkt. 1000 yapalım. Şimdi yüksekliği de ayarladık. Şimdi şu anki sorunumuz kameranın oyuncuyu takip etmemiz. Şimdi onu yapacağız. Bunun için şöyle bir kod yazmamız lazım. Şimdi kameramızın oyuncuyu takip etmesi için aslında tek yapması gereken şey y eksenindeki pozisyonunu kopyalaması. Tek yapması gereken şey bu. Şimdi bunun için de şöyle bir kod yazacağız. Bu sefer bu arada at the beginning of the scene değil. Her zaman çalışacak olan kod bloğuna yazacağım. Çünkü oyuncumuz sürekli hareket halinde ve kameramızın da bu oyuncuyu sürekli olarak takip etmesi lazım. Bunun için bu sefer yine kamera yazıyorum. Kamera y position, rotation değil, center y position. Bunu karakterimizin y pozisyonunu kopyalayacağız şimdilik. Şimdi şu anda göreceğiz ki artık kameramız oyuncumuzu takip ediyor. Fakat hala kötü. Çünkü ters takip ediyor şu anda gördüğünüz gibi. Bunun için kameranın rotation'ı değiştirmemiz lazım. Kamera rotation. Gerçi bu angle oluyor. Z eksenindeki bu oyunda angle oluyor. Kamera angle. Şunu 180 yapacağım. Ters çevireceğim. Şimdi düz takip ediyor mu? Çok güzel. Şu an düz takip ediyor. Yaptığım şey kameramızın Z eksenindeki rotasyonunu 180 derece arttırmak. Şu anda güzel. Fakat şu anda eksik olan bir durum var. Oyuncumuza tepeden bakıyoruz. Bizim istediğimiz şey oyuncumuza biraz arkadan bakmak. Şimdi bunu ayarlamak için öncelikle karakterimizi y ekseninde kameranın bir tık önüne koymamız lazım. Yani y ekseninde kamerayı biraz karakterimizin gerisine çekmemiz lazım. Burada biz y pozisyonunu direkt karakterimizin üstüne ayarlamıştık. Yani karakterimiz line olacak şekilde ayarlamıştık. Fakat şu anda yapmamız gereken karakterin gerisine almak. Bunun için de karakter -100 diyerek başlayacağım mesela. Bakalım nasıl görünecek. Güzel, bir tık daha gerisindeyiz karakterin ama hala çok yakınız. Şunu -300 yapacağım. Şimdi 300'e ayarladım. Bakalım şu an nasıl görünüyor. Güzel. Şu anda arkasından bakıyoruz. Fakat şu anki sıkıntımız da karakterimizin yolunu görememiz. Yani karakterin önünü göremiyoruz. Bunun için de aslında tek yapmamız gereken kamerayı X ekseninde, çünkü şu eksen X oluyor, kamerayı X ekseninde rotate etmemiz lazım. Şimdi nasıl olduğunu göstereyim hemen. Bunun için yine burada kamera X rotation diyeceğim. Ve şunu bir 60 derece yapalım. Biraz fazla döndürdük. 40 yapsam. Tamam, şu an karakterimizin önünü görüyoruz ama hala çok fazla. 30 yapsam. Güzel. Şu anda açımız fena değil. Fakat ben bu açıyı birazcık mükemmelleştireceğim ki karakterimizin önünü tam olarak görelim ve düzgün bir oynayış olsun. Bunun için bir şunu 800 yapacağım. Tamam, şu anda açımız gayet iyi oldu. Şu anda gördüğünüz gibi tam Count Masters'taki açıya benziyor. Hem karakterimizin önünü görebiliyoruz hem bir tık arkasını da görebiliyoruz. Bu açıyla gayet güzel bir şekilde oyun oynanabilir. Şimdi devam edelim. Şimdi Count Masters oyununun olmazsa olmazı nedir? Kapılar. Şu gördüğünüz artı 40 artı 20 falan yazan kapılar. Şimdi onları yapacağız. Şimdi kapı yapmak için aslında ihtiyacımız olan şey basit bir şekilde bir 3D box. Bunun için bir tane 3D box ekleyeceğim. İsmini kapı yapacağım ve apply diyelim. Şimdi şu kapının bir şeklini ayarlayalım. Öncelikle bir şu tarafa kaydıracağım. Daha sonrasında scale'den şunu bir katine getirmeye çalışacağım. Şimdilik çok mükemmel olmasına gerek yok. Sadece yeterli olması yeterli. Şöyle bir daha şurada uzatacağım. Çok güzel. Şimdi şunun texture'ını ayarlayalım. Bunu kırmızı yapacağım. Burada Create with Pixel'e gelelim. Şurada paletten
kırmızımtırak bir şey yapacağım. Daha sonrasında bu paleti seçip boyayacağım. Artık kırmızı bir texture'ımız var. Bunun ismini de kapı yapacağım ve kaydedeceğim. Daha sonrasında dikdörtgen prizmamızın bütün yüzeylerine bu kapı materyalini yapıştıracağım. Materyal tişör artık ne derse fark etmez. Şimdi birinci kapımız hazır. Bunun yanına bir tane daha kapı koyacağım. Şunu duplicate edeceğim. Şöyle hemen yanına koyacağım kapıyı da. Evet, şu anda 2 tane kapımız var. Fakat bildiğiniz gibi bu kapılardan geçmemiz için bizim karakteri hareket ettirmemiz lazım. Şu anki duruma baktığımızda, preview ettiğimizde karakterimizi hareket ettiremiyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi şu karakterimizin sağ sol hareketini ayarlayalım. Yani şu oyunda bildiğimiz swipe hareket. Şimdi bunu yapmak için öncelikle bir event ekleyelim. Burada condition'ımız butonumuzun yani mouse butonumuzun veya ekrana olan tıklamanın başlayıp başlamadığı olacak. Bunun için touch yazıyorum. Touch or mouse button pressed or touch held fark etmez. Primary button olsun. Bu şu demek, eğer ekrana bir dokunma olduysa şuradaki action'lar olacak demek. Şimdi biz action olarak şunu yapacağız. Bizim yapmamız gereken şey, şurada preview'da göstereceğim bunu. Mesela atıyorum karakterimize şöyle bir hareket yaptık mouse'la, tamam mı? Bunu dokunarak yaptığımızı düşünelim. Bizim karakterimizin x eksenindeki pozisyonun bizim mouse'umuzun x eksenindeki pozisyonuyla aynı olması lazım. Şimdi bunu ayarlayacağız. Bunun için çok kolay bir şekilde aslında tahmin edebildiğiniz gibi change the x position diyeceğim. Karakterin X pozisyonunu değiştir. Set to mouse X diyeceğim. Şimdi hemen bir deneyelim. Tamamdır. Swipe mekaniği de oldu. Şimdi şu kodu bir açıklamak istiyorum. Burada şunu yaptım. Eğer ekrana bir dokunma varsa, yani ekrana mouse'la veya parmakla dokunduysak, karakterimizin X eksenindeki yani şu kırmızı eksendeki pozisyonunu mouse'umuzun X pozisyonuyla, yani mouse'umuzun ekrandaki X pozisyonuyla aynı yap. Fakat şu anki sorun şu. Swipe mekaniği okey çalışıyor ama gördüğünüz gibi çok hızlı hareket ediyor. Şimdi Count Masters'a bakalım. Adamlar nasıl yapmış? Şimdi Count Masters'da da hızlı hareket ediyor fakat bir tık smooth'luk var. Şimdi bir bizimkine bir daha bakalım. Şimdi şak diye geliyor, tamam mı? Bu kadar hızlı gelmemesi lazım. Bunu yavaşlatmak için LARP isimli bir fonksiyon kullanacağız. LARP fonksiyonu bir trigonometrik değil. Muhtemelen logaritmik bir fonksiyondu. Ama o ne olduğu önemli değil. Hareketimizi yumuşatacak ve yavaşlatacak. Önemli olan bu şu anda bizim için. Şimdi LARP fonksiyonumuzu ayarlayalım. LARP fonksiyonu 3 tane parametre alır. Biri karakterimizin ilk pozisyonu, yani harekete başladığı pozisyon. Bunun için karakter nokta x diyeceğim. İkinci parametresi mouse'umuzun x pozisyonu olacak. Ve son parametresi bizim hareketimizin ne kadar akıcı, ne kadar smooth olduğunu belirleyecek. Şimdi öncelikle bir göstermelik olarak 0.05 yapacağım. Şimdi çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi karakterimizin hareketleri ne kadar daha akıcı, ne kadar daha smooth oldu fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Ama şu anda fazla yavaş. O yüzden şunun ideali olan 0.2 yapacağım Count Masters'a benzeyen. Şimdi gördüğünüz gibi çok daha akıcı bir hareketimiz var. Anında gelmiyor ama daha akıcı geliyor gördüğünüz gibi. Çok daha iyi. Şimdi karakterimizin hareketini de halletmiş olduk. Şimdi sırada karakterimizin bu kapılarla temas ettiğinde ortaya çıkan olaylara giriş yapmamız lazım. Yani oyunda şu kapıya çarptığında işte bir anda 60 kişi olması falan. Şimdi ona geçiyoruz. Bu mekanik için şimdi öncelikle karakterin dışında bir tane daha karakter oluşturmamız lazım. Bu karakterler klonumuz olacak. Yani bizim bu ana karakterimizi takip eden sürümümüzün diğer üyeleri olacak aslında. Bunun için ben direkt şunu duplicate edeceğim ve ismini klon koyacağım. Bundan aynısını yaptım fakat farkı şu olacak. Şimdi öncelikle şu anda bunun rotasyonu yanlış. Klonun rotasyonunu ayarlayacağım. Z ekseninde 90 derece döndüreceğim. 0 yaparsam olur mu? Olur, evet, çok güzel oldu. Şimdi bu spamlanacak karakterlerimiz olacak. Gate'e çarpınca. Normal zamanda değil. Şimdi gate'e çarpınca ne olacağının kodunu yazalım. Şurada bir new event oluşturuyorum. Add condition diyorum. Karakterimi seçeceğim. In collision. Hepsini açıklayacağım. Rahat olun. Kapıyla bir collision var mı? Ignore object are touching the edges. No, buna dokunmayacağım şu anda. Şimdi bu condition şu. Karakterimiz ile kapı herhangi bir fiziksel temasa girdi mi? Girdiyse ben ilk olarak gate'i yok edeceğim. Yani kapıyı destroy edeceğim. Gerçi bunda delete oluyordu. Tamam, delete this object. Şimdi hemen şu mekaniği deneyelim. Karakterimiz kapıya çarpınca kapının yok olması lazım. Çok güzel oldu. Bu arada kamerayı bir tık geriye çekeceğim ya. Burada şunu -800 yerine -1000 yapacağım. Şimdi olması lazım. Çünkü burada sürekli olarak Y pozisyonunu ayarladığımız için zaten halihazırda. Tamam, şimdi oldu.
Çok güzel. Şimdi gate'e temas ettiğinde spawn istiyoruz. Birkaç tane karakter spawnlansın istiyoruz. Şimdi gate'i bir tık büyüteceğim. Şu anda biraz küçük geldi gözüme. Şöyle bir tık büyütelim. Daha güzel oldu. Şuna bir tık sağa kaydıracağım. Şunu bir tık sağa kaydıracağım ve büyüteceğim. Tamam. Şimdi yeni bir konsepte geçiş yapıyoruz. Değişkenler. Değişkenlerin ne olduğunu bilmiyorsanız milyon tane video yaptım ama yine de açıklıyorum. Değişkenler bir kutudur. Kutunun içinde bir değer taşır ve bu değeri kullanmak istediğimiz zaman sadece değişkeni çağırırız ve o değer gelir. Bu kadar. Şimdi bir değişken oluşturuyorum. Kaç tane karakter spawnlayacağız? Spamlanmak demek bu arada oluşturmak veya yaratmak diyebilirsiniz. Bir anda hani şu oyunda gördüğünüz bir anda 134'e çıkıyor ya, buna spamlanmak diyoruz. Birken bir anda 134 tane spamlanıyor diyebiliriz mesela. O yüzden spawn sayısı yapacağım ismini değişkenin. Mesela atıyorum bu gate'e çarptığımda ben 3 tane karakter spawnlansın istiyorum. Bunun için sayısını 3 yaptım. Fakat yine burada da ayarlayacağım ben. Change variable value spawn sayısını 3 yapacağım burada. Çünkü burada koddan da direkt değiştirmek istiyorum. Şimdi spawn sayısını 3 yaptık. Daha sonrasında bir loop eklememiz lazım. Çünkü 3 tane karakter spawnlayacağız ya. Burada bir loop eklememiz lazım. Şimdi GDevelop'ta birazcık karışık bu loop olayları, fakat ben size çok kolay bir şekilde anlatacağım, merak etmeyin. Burada artıya geliyoruz ve repeat diyoruz. Şunu bunun içine atmak istiyorum. Spawn sayısı kadar tekrar edeceğiz. Spawn sayısı kadar tekrar edeceğiz. Şimdi burada şu olacak. Karakter kapıyla kolay edecek, yani çarpışacak. Daha sonrasında kapıyı silecek ve spawn sayısını 3 ayarladık. Daha sonrasında buraya gelecek. Bu kod 3 kere çalışacak. Biz 3 kere karakter spawnlanmasını istiyoruz. Bu yüzden create karakter diyorum. Gerçi burada object olarak girse lazım. Create object kullan oluşturacağız. X position, Y position bunları ayarlayacağız. Şimdilik sadece çalışıp çalışmadığını görelim. Şimdilik şunları direkt player'ımızın yani karakterimizinkiyle eşitleştireceğim. Şunu karakterin X pozisyonuna koyacağım. Şunu karakterimizin Y pozisyonuna koyacağım. Tamam, şu anda bir çalıştıralım bakalım nasıl oldu. Çarptı. Güzel, bir tane oluşturdu. Repeat spawn sayısı times. Bir tane oluşturdu diye gördüm ben. Ha yok, 3 tane, tamam. 3 tane oluştu. Sıkıntı yok. Şimdi burada gördüğüm bir sorun var. Birinci sorun, klonlarımız hareket etmiyor. İkincisi, klonlarımız dip dibe spawnlanıyor. Şimdi önce klonlarımızı da hareket ettirelim. Bunun için şu ikisini bir object grubu alacağım. Object groups'u açalım şuradan. Object groups panel açıldı mı? Şimdi açıldı. Şimdi bir global grup oluşturacağım. Veya scene grup oluşturalım. Grup oluşturulmuyor. Oyuncu yapacağım ismini. Şimdi karakterimiz ve klonumuz içinde olacak. Şimdi biz normalde sadece karakterimize instant force ekliyorduk. Artık bütün karakterlerimizi, yani oyunculara, yani hem klona hem karaktere instant force ekleyeceğiz. Şimdi göstereceğim ne yaptığımı. Artık gördüğünüz gibi şurada oluşan karakterlerimiz de koşuyor. Şu anda 3 tane karakter oluştu fakat dip dip oldukları için görünmüyorlar. Şimdi bunu ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar bir de bu oyunla oynadığımızda gördüğümüz bir sorun var. Şu anda sadece mouse'u karakter, yani ana karakterimiz takip ediyor. Diğer klonlar takip etmiyor. Bunu ayarlamak için hemen şurada karakterin pozisyonunu ayarladığımız karakter kısmına geleceğiz. Şunu karakter yerine oyuncu yapacağız. Yani bütün player'lar hareket edecek. Şimdi deniyorum. Artık mouse'umuzu diğer karakterlerimize takip ediyor. Şu anki sorun da şu. Burada şu anda 3 tane karakter var. Fakat hepsi aynı yerde görünüyor. Artı bir de bunun üstüne iç içe geçiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Şimdi öncelikle bunu çözmek için karakterlerimize fizik ekleyeceğiz. Fizik motorunu ekleyeceğiz. Bunun için behaviors'a geliyoruz. Add behavior diyoruz. Karakterlerimiz dinamik olacak. Shape'i kapsül yap. Ya şimdilik box olarak kalsın. Bunu yaptığımızda bir collider olacak ve fizik motoruna sahip olacak. Box olarak yaptığımda bir tık bilmiyorum, tahmin değilim. Devam edelim. Buna da fizik motoru ekleyeceğim. Şimdi fizik motoru ekledim, bakalım şimdi nasıl olacak. Karakterimiz yere düştü. Beklediğimiz bir şey. Hemen karakterimizin Z eksenindeki pozisyonunu sabitleyelim. Z position. Bizim Z eksenindeki pozisyonunu ayarlamamız lazım burada. Z position'ı şu anda karakterimizin Z position'ı yapmalıyız. Şu anda karakterimizin Z position'ı 27'ymiş. Şimdi şunu ayarlayalım hemen. Şimdi oyuncu. Şöyle yapacağız. Bütün player'ların, yani hem klonların hem de oyuncumuzun Z position'ını ayarlamış olacağız buradan Scene Groups'tan yaptığımız zaman. Çünkü Scene Groups'ta şu anda karakter ve klon var. Şimdi buradan Z position'ı ayarlayalım. Center Z position. Şunu 80 yapacağım. Bir tık yerden yüksek olsun. Çalıştırıyorum. Yere çok yakın ya. Niye böyle oldu? Yere fazla yakın. Şu 160 yapsam nasıl olacak? Hala yere yakın, değil mi? Bir bakalım. 240 yapsam nasıl olacak merak ettim. Tamamen fantezi aslında ama dur bakalım. 240 yapalım. Tamam, şöyle ne kadar yükseltsek de ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Dur bir daha çalıştıralım. Şimdi bu player leader'ımız değişik hareketler yapıyor. Şunun rotasyonunu da sabitleyelim. Bütün rotasyonlarını sabitleyelim şunların. Rotation in x-axis 0. Şu anda rotation'ı ne gerçi, ona göre yapalım. Aynen 0 90. X 0. Y rotation 0. Bir de Z rotation sabitleyelim. Rotate'dir direkt bu.
Angular speed, hayır rotate değil rotation ayarlamamız lazım. Z rotation nerede ya? Abi, bu oyun motorunda böyle bir şey var işte. Z ile alakalı çoğu şey yok, niye bilmiyorum, neyse. Bakalım Z rotation diyelim. Angle o zaman ya. Angle ol. Dur bir Z rotation'ı ayarlamadan çalıştıralım, nasıl olacak? Ha, yer çekiminden dolayı aşağı indi. Çok güzel, rotation'lar sabit. Tamam. Gravitasyon teorisi geçerli yani burada. Yani aslında şunu override eden bir durum var. Şunu 240 da yapsak bu aşağı iniyor. Çünkü yer çekimi var. Yer çekimini aslında sıfırlayabiliriz, biliyor musun? Ama şu anda bununla uğraşmayacağım. Neyse. Şu anda güzel gidiyoruz. Şu anda yaptığımız şeye bir bakalım. Karakterimiz kapıya çarpıyor ve karakterlerimiz çoğalıyor, sürü haline geliyor. Çok güzel. 3 tane karakter spamlanmış. Biz kaç tane istedik? 3 tane. Yani şu anda spamlanma mekaniğiyle çalışıyor. Şimdi ben şu mekaniği de ekleyeceğim şimdi. Karakterimize klon karakterlerimizin sürekli olarak yakınlaşması. Yani şu Count Masters oyunundan bildiğimiz, şu geriye alayım göstereyim. Şu Count Masters oyununda görüyor musunuz? Evde birlikte duruyor ya. Biz bunu diğer klonlarımızın hepsini player'ımıza yakınlaştırarak, sürekli yaklaştırarak yapacağız. Bunun için Hooke yasasına benzer bir şey planlıyorum. Gravitasyon teorisinin tersi gibi bir şey yani. Biraz karışık olabilir şu anda anlattığımda, fakat planladığım şey şu basitçe. Karakterler, yani klonlar ana karakterimizden uzaklaştıkça ona daha güçlü bir kuvvetle çekilecekler. Yani yay gibi düşünebilirsiniz. Yayı ne kadar çekerseniz o kadar güçlü toplanır ya, onun gibi bir şey yapacağız. Şimdi bu mekaniği ayarlayalım. Bir de bu arada bir şeye de bakacağım. Şu anda karakterlerimizin collider'ı ne kadar büyük? Yani birbirine ne kadar yaklaşabiliyorlar? Biraz fazla yaklaşabiliyorlar sanki ya. Şu collider'ları bir tık büyüteceğim. Neyse, biz koddan yaptık. Shape'i box yaptım, density 1. Ama height'ı depth'i ayarlayamıyor muyuz? Yoksa otomatik mi yapıyor, anlamadım. Şimdi box yapacağım. Şunu artık kapsül yapabilirim çünkü rotation'ları sabitledim. Shape orientation Z doğru. Radius'u kaç yapsan? Radius'a falan şu an dokunmayacağım. Bakalım şu anda dokunmayınca nasıl olacak, onu merak ediyorum. Apply diyorum. Klonun da aynı şekilde shape'ine kapsül yapacağım. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım Z ekseninde devrilecekler mi? Onu merak ediyorum en çok şu anda açıkçası. Devrilme yok. Güzel. Tamam, şimdi karakterimize diğer klonların çekilme mekaniğini yapalım. Bunun için yine her karede çalışacak olan şu condition'ın altına yapacağım. Add action diyorum. Klonlar karakterimize doğru hareket etmesi lazım. O yüzden move diyorum. Move towards an object. Aynen, move towards object diyelim. Karakterimize doğru hareket edecekler. Speed. Şimdi ben şöyle istiyorum. Karakterimizden uzaklaştıkça daha güçlü bir kuvvetle çekilsinler. Yani yay gibi düşünebilirsiniz. Bir yay yapacağız burada. Onun için şöyle yapacağım. Player leader x. Tabi burada player değil, karakter yaptık ismini. Karakter nokta x eksi clone nokta x. Tabi bunun absolute value'sunu almamız lazım. Mutlak değerini almamız lazım. Burada ABS'ydi sanırım. Python'daki gibi aynen. Şunu times 10 yapacağım. Instant force aynen. Şimdi bakalım nasıl çekilecekler karaktere karşı. Y ekseninde çok kötü durum ya. Şimdi Y ekseni için yapalım. Tak tak. Aynen clone instant force. Gerçi direkt move towards bu ya. Çalışması lazım. Sorun ne acaba? Dur bir, tamam, bir de Y ekseni için yapalım. Tamam, let's run the code. Bakalım şimdi nasıl çekilecekler. Güzel. Şimdi güzel. Çekilme mekaniği çok iyi. Ama bunlar ip gibi diziliyor şu anda. O yüzden artık sadece normalde biz bütün oyuncuları, yani hem klonu hem player'ı hareket ettiriyorduk mouse hareketiyle. Artık ben sadece karakter hareket ettireceğim. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Çok güzel. Sürümüz oldu. Z ekseninde rotation yapıyorlar. Bunu düzeltmemiz lazım. Oyuncu rotate towards position dersem, angular yok, tam bu değil. Rotate 0 yaparsam direkt sabit olur mu acaba? Yok, hala dönüyorlar. Abi Z eksenindeki rotation nerede ya? Dur bakalım. Bütün rotate'leri önüme geçip rotation'ları. Fixed rotation desek yes diyelim. Tamam, Z ekseninde artık hareket etmiyorlar. Çok güzel. Şimdi şu yay sabitini 50 yapacağım. 50 hızında gelsinler. Biraz daha hızlı gelsinler. Biraz asalak geliyorlar çünkü şu anda. Bunu da lurk yapabiliriz de gerek yok. Çok yakınlar. Çok yakınlar. 10 yapalım yine. Şimdi bir daha yapalım. Evet. Bütün gate'lere çarptık. Çok güzel. Şu anki tek sorun bırakınca kaymaları. Yani sanki eylemsizlik yasasına biat ediyorlar ama biz şu anda eylemsizlik yasası istemiyoruz. Biz şu anda hyper casual bir oyun yapıyoruz. Şimdi bu yüzden şöyle yapacağım. Burada dokunmanın başladığını kontrol etmiştim. Bir tane daha event ekleyeceğim şunun altına. Bu sefer de dokunmanın bitmediğini kontrol edeceğim. Acaba bunun buradaki fonksiyonun ismi ne? Pressed değil, released. Primary button released ise bir tane değişken ayarlayacağım. Global variable'dan add variable diyorum. Bunu boolean yapacağım. Dokunma var isminde bir değişken yapıyorum. Boolean olacak. False olsun. Şimdi arkadaşlar, bu dokunma var mı değişkeninde çok basit bir şekilde ekrana dokunma veya mouse'da dokunma olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer şurada kontrol ettiğimiz gibi, eğer mouse button down'sa, yani dokunma varsa, ben buradan variable'ı dokunma varı true yapacağım. Eğer released ise dokunma varı false yapacağım. Çok basit. Tamam. Şimdi dokunma bittiği anda ben karakterimin pozisyonunu
dokunmanın bittiği andaki pozisyonu sabitlemek istiyorum. Bunu da şöyle yapacağız. Bir tane daha değişken ayarlayacağım. Global Variables değişken. Son X isimli bir değişken ayarlayacağım. Number olacak. Daha sonrasında mouse button released olduğunda change variable value diyeceğim. Son X'i set to karakter nokta X'e sabitleyeceğim. Böylece ekrana dokunmayı bıraktığımız anda artık karakter X son X değişkenine eşitlenmiş olacak. Yani biz aslında şunu yapıyoruz burada. Dokunmayı bitirdiğimiz anda karakterimizin son o dokunmayı bitirdiğimiz andaki pozisyonunu bir değişkene kaydettik. Şimdi bir sonraki aşamada şu olacak. Eğer dokunma bittiyse tamam, bunun için de event ekleyeceğim. Variable'ı kontrol et bakalım. Eğer dokunma var variable'ı false'sa şunların altına atacağım. Eğer dokunma var variable'ı false'sa karakterimizin X pozisyonunu value'yu son X'e set et. Bu kadar. Bence oldu. Şimdi önce kodu çalıştırayım, sonra yaptığım şeyi anlatacağım. Bıraktığım anda karakterin X pozisyonundaki, X eksenindeki pozisyonu sabitlemiş oldum. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Bir daha göstereceğim. Niye orada çalışıyor? Karakter niye açılışta sağdan açılıyor? Bunu şu trigger once'tan ayarlayabilirsem ayarlayacağım kanki. Position. X position'ı. Bunun normalde şuradaki position'ı ne oluyor? X position'ı. 311, tamam, direkt 300 yapacağım. Trigger once, karakter, position 300 yap bakalım şimdi nasıl olacak. Şu anki sorun şu, açılışta saçma bir pozisyonda başlıyor, hala saçma. Niye? Tamam, 2 saniye koda baktım, sorunu fark ettim. Çünkü son eksi ilk başta kaç ayarladık acaba? Bir ona bakalım mı? Global Variables son eksi 0 ayarladık. Çünkü şunu hemen 300 ayarla, bitsin gitsin. Şuna ihtiyacımız bile yok. Boşuna koyduk bu kodu. Çalıştırıyorum. Tamam, artık ortadan başlıyor. Çok güzel, karakterimiz takip ediyorlar. Şimdi şu şeyi bir uzatalım mı? Şimdi şunu bir uzatalım. Şöyle. Hayır ya, Z ekseninde değil. Uzattım. Tamam. Zaten mouse'a ihtiyaç yok artık. İyice uzattım. Tamam. Şimdi deneyelim. Şimdi titreme hareketi yapıyorlar. Çok hoşuma gitmedi. Şu gate'lerin sayısını arttırmak istiyorum bir de. Şöyle ikisini seçeceğim. Duplicate edeceğim. Şimdi şunu atalım. Bir de bir kere daha duplicate edeceğim. Ve şuraya atalım. 3 tane multiply etmesi lazım. 3. Güzel. Tamam, çoğunlukla çalışıyor. Şu anda gözüme çarpanlar bir, mouse takip etmeleri çok iyi. Yani şu ana kadar iyi oldu aslında. Şu an Count Masters aşağı yukarı mekaniğe oturdu yani. Şimdi oyunda en son buraya kadar geldik. Şu anda oyunumuz aslında çalışıyor. Kapıya çarpıyoruz. Karakterimiz çoğalıyor. Bölünme geçiriyorlar falan filan. Mouse'umuza da, yani dokunma hareketimize de karakterleri hareket ettirebiliyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yapmamız gereken şey kapılardan, aynı sıradaki kapılardan birini doğru, yani geçmemiz gereken kapı yapmak. Diğer kapıyı da çarpmamamız gereken kapı yapmak. Yani yanlış kapı olarak ayarlamak. Bunun için öncelikle renklerden başlayabiliriz. Çünkü şu anda hepsi kırmızı. Kırmızıyı biz sadece çarpmamamız gereken kapılarda kullanalım. Her satırda bir tane çarpmamamız gereken kapı olsun. Şimdi bu sağdaki ve soldaki şu kırmızıları şimdi mavi yapalım ve bunları çarpmamız gereken, yani çoğalmak için çarpmamız gereken kapılar olarak ayarlayalım. Bunun için şu kapı objesine tıkladım. Burada yapmamız gereken şey rengini değiştirmek için texture'ını değiştirmek. Texture'ına ilim texture oluşturacağım. Edit with pixel diyorum. Burada mavi renk kullanacağım bu palette. Buradan maviyi seçiyorum. Paint bucket tool'la boyuyorum. Bunun ismini doğru kapı koyacağım. New diyorum. Doğru kapı. Bu renkteki kapıya çarparsak karakterimiz çoğalacak. Şimdi bunu bütün yüzeylerine kopyalayacağım. Bu şekilde kapımız mavi olacak. Gördüğünüz gibi artık kapımız mavi ve bu mavi kapılara çarpınca az önce programladığımız gibi karakterimiz çoğalıyor. Yani olması gereken şey. Şimdi bir de bunun yanına, her bir kapının yanına bir de kırmızı kapı yapalım ve bu kapılara çarpmamamız gereksin. Bunun için şunu duplicate edeceğim. Bunun ismini yanlış kapı koyacağım. Yanlış kapı koyacağım. Bir sürükleyelim, nasıl görünüyor? Tamam. Küp halinde görünüyor. Şimdi bunun şeklini de diğeriyle aynı şekilde yapacağım. Şöyle aşağı yukarı aynı olsun. Şimdi kapımızın şeklini ayarladık fakat rengi mavi. Şimdi rengini ayarlayalım. Rengini kırmızı yapacağım. Zaten kırmızı bir texture oluşturmuştum kapı isminde, hatırlıyorsanız. Bunu bütün yüzeylerine kopyalayacağım basitçe. Böylece kapımız kırmızı olacak. Şimdi bu kapıyı diğer iki kapının da yanına yapıştıracağım. Bunun için duplicate dememiz lazım. Ve gidip bunu böyle yanına koyacağım basitçe. Bir daha duplicate ediyorum. Güzel. Şu anda aslında oyunumuzun iskeleti bitti. Şu anda mavi kapıya çarpınca karakterimiz çoğalacak. Kırmızı kapıya çarpınca hiçbir şey olmayacak. Çünkü şu anki kodda sadece bu mavi kapıya çarpınca karakterimiz çoğalıyor. Hatta isterseniz hemen deneyelim. Maviye çarptım, çoğaldım. Kırmızıya çarptım, bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi. Fakat şöyle yapabiliriz aslında. Şimdi mobil oyunlarda şöyle oluyor ve diğer çoğu oyunda artık. Eğer oyunda reklam göstermiyorsanız oyundan para kazanamıyorsunuz. Çünkü bir oyundan para kazanmak için ya reklam göstereceksin oyuncuya ya da
bir obje satın aldıracaksın. Oyun içi bir obje satın aldıracaksın. Mesela bu skin olabilir. İşte atıyorum bu karakterin kırmızı rengi olabilir. Ama biz şu anda sadece reklam ekleyelim. Çünkü reklam eklemek en kesin gelir kapısı. O mobil oyunlarda boşuna o kadar reklamımız yok zaten. Oyunlar reklam dolu. Şimdi biz şöyle yapalım. Kırmızı kapıya çarpınca karakterimiz, daha doğrusu oyunu oynayan oyuncumuz kaybetsin ve reklam görsün. Şimdi bunun için aslında GDevelop'ta çok kolay bir şekilde oyuna reklam ekleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok kolay. Bunun için